Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Krem renginde. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelimiz bu şekilde. Çok kolay, çok güzel, şık bir model oldu. Patiğimiz şöyle. Kenarları, tabanımız, topuğumuz. Bu model benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Her zaman olduğu gibi hanımlar modelimize burun kısmından 12 ilmek olarak başlıyoruz. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bir ilmek daha atıyorum, 12. Geri döndüm, arka yüzdeyim. İlk sırada kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri döndüm, ön yüzdeyim. Şimdi 5 şişe geçiş yapacağız hanımlar. Artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız burun kısmında. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden İlk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. Üçüncü şişimize. İlk ilmeğimi hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alıyorum. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişime alıyorum. Şu 5. ilmeğim, şu da 6. ilmeğim. Bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu da 3. ilmeğim. 4. 5 ve bir ilmek de kenardan çıkarttım, 6. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişime aldım. İlmeklerimi bir sıra öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimi ördüm. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de örüyorum. Düz örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. 5 şiş patik aynı yöne dolana dolana örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine örüyorum düz olarak. Böylece ilmeklerimizi bir sıra örmüş olduk. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Artırma zamanı. Artırma işlemini şu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarım başta. 2 ilmek örüyorum kenarda. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Burada da 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğin altından
ilmek çıkartarak bunu da ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Hanımlar 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet. 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm. Bir sıra ilmekleri düz ördük. Tekrar ilk şişimdeyim. Artırma zamanı. Hemen 1. şişimde ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim, kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan 2. ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Burada da 8 ilmek oldu. 3. şişimdeyim, kenar başta. İlk 2 ilmeğimi ördüm. 2. ilmeğin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum yine. Yani artırmamı yaptım. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim, kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm ve kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Böylece hanımlar 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişteki 8 ilmeğimizi de düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Bir sıra düz örüp artırarak patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım. Ardından modelde buluşalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modelimize başlayacağız. Bu modelimiz 5 ilmek üzerine kuruluyor. Tam ortalarda model aralarında 2'şer ilmek tersimiz var. En solda ve en sağda, yanlarda da birer ilmek tersimiz var. Model 5 sıradan oluşuyor. Her 5 sırada bir modelimizi tekrar ediyoruz. Şimdi ilk şişimdeyim. Modelde 1. sıramız. 1 ilmek ters örüyorum kenara. Yanına 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu orta kısımlarda aralarda 2'şer tane tersimiz var. 1, 2 ilmek ters ördüm. Tekrar 5 ilmek düz. Bu ikinci modelimiz içindi. 5. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. İkinci şişime geçtim. İkinci ters ilmeğimi de buradan alarak örüyorum. 5 ilmek düz. 4 ve 5. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek düz. Ve son bir kenar ilmeğimi de ters ördüm. İlk 2 şişimize model kurulumunu yaptık. Modelde 1. sıramız bu şekildeydi. Tabana geldik. Taban bölümünde model kurulumu yapmıyoruz hanımlar. Tabandaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Model sadece ön yüze, ilk 2 şişimize kuruluyor. Evet, tabanımı ördüm. Diğer şişime geçtim. Buradaki 14 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar 5 sıra modelimizi oluşturacağız. Ardından aynı şekilde 5 sıradan oluşan modelimizi tekrar edeceğiz. Şimdi tekrar ilk şişimizdeyiz. Modelde 2. sıramız. İlk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz hanımlar. 2. sıramızda bir ters ördüm. 5 ilmek düz. 2. sıramız bu şekilde. Terslerimi ters örüyorum. 2 tersimi ördüm. 5 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters öreceğim. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci ters ilmeğim. 5 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters örüyorum.
5 ilmek düz, 3, 4, 5 ve sonuncu ilmeğim ters. İkinci sıramızı yaptık. Tekrar patiğimizin taban bölümündeyiz. Hanımlar, tabanda yapılacak herhangi bir model kurulumu, herhangi bir işlem yok. Artık videonun devamında bu taban bölümü keseceğim. Ön yüzde model sıralamalarını tek tek göstereceğim. Sizler bu aşamada videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi bu bölümde hiçbir model, ayrıntı, detay yok. Evet, tabanımızı ördüm. Şimdi tekrar ilk şişime geldim. Modelde 3. sıramızı kuracağız. Aralardaki ters ilmekler model bitene kadar ters örülüyor. Şimdi 5 ilmek düzüm var. Bu ilk düz ilmeğimi örüyorum. Ortadaki şu 3 ilmek. 3 ilmeğin 3'ünü bir aldım. Bu 3 ilmekten 3 ilmek çıkaracağım. Bakın, bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Aynı 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Böylece 3 ilmekten 3 ilmek çıkartmış olduk. Hemen yanındaki bir ilmeğimi de düz ördüm. İlk modelimizi yaptık. Arada 2 tane tersim var. Tersimi ters örüyorum. Yine ikinci modeli yapacağım. Bir ilmek düz örüyorum. Tam bu öndeki 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağım. Bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doladım. Aynı 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Bir ilmek düz örüyorum hemen yanına. Arada 2 tane tersim var. İkinci şişimden devam ediyorum. İkinci ters ilmeğimi de ördüm. Tekrardan 3. modelimi yapacağım. Bir düz ördüm. Ortadaki 3 ilmek. 3 ilmeğin 3'ünü bir ördüm. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Bu şekilde. Yanında bir ilmek düzüm var. Aradaki 2 tane tersim ters. 4. modelimdeyim. Bir düz ördüm. Ortadaki 3 ilmeğin içinden şöyle 3 ilmek çıkartıyorum. Ve yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Son bir ilmeğim ters. 3. sıramız da bu şekildeydi. Şimdi tabanımıza geldik. Tabandaki ilmeklerimizi düz olarak örelim. Tekrar bu ilk şişte buluşalım. Tabanımı ördüm, geldim. İlk şişimdeyim. Modelde 4. sıramız. Bu sıramızda ters ilmeğimi ters örüyorum. İlk ilmeğimi. Tekrardan 5 ilmek düz öreceğim buraya. 2, 3, 4, 5. Yine 2 ilmek ters, 5 ilmek düz. 2 ilmek ters örüyorum tekrardan. Şöyle. 5 ilmek düz. 2 ters, 5 ilmek düz. Şöyle ve son bir ilmeğimi de ters ördüm. Evet, tabanımızı örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Modelimizde 5. ve sonuncu sıramızı yapacağız şimdi. İlk bir ilmeğimi ters örüyorum. Ardından bakın, önde 5 ilmek var. Bu ilk 2 ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeği ilk ilmekle şöyle yer değiştiriyorum. Sırasıyla önce birinci, sonra da bu diğer ilmeğimi örüyorum. Ortaya bir ilmek düz ördüm. Bakın, burada 2 ilmeğim kaldı. Burada da yine ilmekleri yer değiştireceğim. Şu ikinci ilmeğim arkada, ilk ilmeğim de önden gelecek şekilde şöyle yer değiştiriyorum. Sırasıyla yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz ördüm. İlk modeli yaptık. Arada 2 tane tersim var. İkinci modeli yapacağım. Bakın, ilk 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimle ilk ilmeğimi yer değiştireceğim. İlk ilmek önden gelecek şekilde sırasıyla yer değiştirdiğim ilmeklerimi ördüm. Ortaya bir ilmek düz örüyorum. Bakın, burada 2 ilmek daha var. Burada da ikinci ilmek ile bu ilk ilmeği yer değiştiriyorum. Şöyle ve sırasıyla bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Aradaki 2 tersim ters örülüyor. İkinci şişime geldim. İkinci tersimi de ördüm. Diğer 5'li ilmeğim var. İlk 2 ilmeğimi yine yer değiştirerek ilmeklerimi örüyorum. Ortaya bir ilmek düz ördüm. Bakın, yine 2 ilmek var burada. İkinci ilmek arkadan gelecek şekilde, şu ilk ilmek de önden gelecek şekilde yer değiştirip sırasıyla ilmeklerimi de düz ördüm. Bu ters ilmekler model bitene kadar zaten ters örülüyor. 4. modelimdeyim. Yine ilk 2 ilmeğimi aldım. İkinci ilmek ilk ile yer değişiyor. Sırasıyla ilmeklerimi düz ördüm.
Bir ilmek düz örüyorum tam ortaya. Bakın 2 düz ilmek var burada. İkinci ilmek arkadan gelecek şekilde, ilk ilmek de önden gelecek şekilde yer değiştirip sırasıyla düz ördüm ve sonuncuyu ters örüyorum. Bu şekilde modelin 5. sırasını da tamamladık hanımlar. Şimdi tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, tabanımızı ördük geldik. Şimdi ilk modeli tamamladık. İkinci modeli de birlikte kuralım. Zaten model ördükçe kendini gösteren bir model. Tekrar ilk şişimizde modelin 1. sırası diye devam edeceğiz burada. Şimdi devam ediyoruz. Modelin 1. sırasına ne yapmıştık? Bir ilmek ters örmüştüm. 5 ilmek düz. Sil baştan modeli kuruyorum. 4, 5 ilmek düz ördüm. Aralarda 2 tersimi ters örüyorum. Tekrar 5 ilmek düz. Bu şekilde araya 2 tane ters öreceğim. İlkini ördüm. İkinci tersimi de ikinci şişimden alarak örüyorum. Tekrardan devam edeceğim aynı şekilde. 5 ilmek düz örüyoruz. 2 tane ters. Tekrar 5 ilmek düz. Ve son bir ilmeğim ters. Modelde 1. sıramızı yaptık. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Tabanımı ördüm hanımlar. Şimdi tekrar ön yüzde modelde 2. sıradayız. Yine bir ilmek ters örüyorum. İlk modelin 2. sırasında yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 5 ilmek düz. 2 ters. 5 ilmek düz. 2 ilmek ters. İkinci şişimden devam edeceğim. İlk ilmeğimi yine ters ördüm burada. Tekrar 5 ilmek düz örüyorum. 2 ters. 5 ilmek düz örüyorum. Ve sonuncu ilmeğim ters. Yine tabanımızı örelim gelelim. Tabanımı ördüm geldim. Tekrar ön yüzdeyiz. Modelde 3. sıramız. Yine ters ilmeğimi ters örüyorum. 5 düz ilmeğim vardı. İlkini düz ördüm. Ortadaki 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. 1 ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. 1 ilmek daha çıkarttım. Ardından hemen yanındaki 5. ilmeğimi de düz örüyorum. Aralardaki 2 ters ilmek ters örülüyor. Diğer modelimi yapacağım. Bir düz örüyorum. Ortadaki 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Tekrardan 1 ilmek düz ördüm. Aradaki 2 ters ilmeğim ters. İkinci ters ilmeğimi de ördüm ikinci şişimden. 3. modelimi yapıyorum. 1 ilmek düz ördüm. Ortadaki 3 ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Yanındaki 1 ilmeğimi de yine düz ördüm. Aradaki 2 tersim ters. 4. ve sonuncu modelimi yapıyorum. 1 ilmek düz ördüm. Buradaki 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Ve sonuncu ilmeğim düz. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Modelde 3. sıramı tamamladım. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Yeniden ön yüzde modelde 4. sıramız. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Bu sıramızda da yine ilmeklerimi şöyle yapacağım. 5 ilmek düz. 2 ilmek ters. 5 ilmek düz. 2 tane ters. İkinci şişimden devam ediyorum. İkinci ters ilmeğimi de ördüm. Tekrar 5 ilmek düz örüyorum. 2 ters. Yine 5 tane düz örüyorum. Son bir ilmeğim ters. 4. sıramızı da bu şekilde yaptık hanımlar. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Ön yüzde modelde 5. ve sonuncu sıramızı yapıyoruz. İlk ilmeğimi ters ördükten sonra 5 düz ilmeğim vardı. İlk 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirdim. Yer değiştirdim. Sırasıyla ilmeklerimi düz örüyorum. Bu 2 ilmeğimi. Yanına 1 ilmek düz ördükten sonra buradaki 2 ilmeğimi de yine yer değiştireceğim. Bu defa ikinci ilmek arkada, ilk ilmek de önden gelecek şekilde yer değiştirip sırasıyla yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz ördüm. Aradaki 2 ters ilmeğimiz ters örülüyor.
İkinci modelimi yapıyorum. Yine ilk 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum ve yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz örüyorum. Arada bir ilmek düzüm var. Tekrardan şu ikinci ilmek ile ilk ilmeği yer değiştirdim. İlmeklerimi düz örüyorum. Aralardaki 2 ters ilmek ters örülüyor. Bakın. İkinci modelden sonra şeklimiz tamamen kendini gösterdi. İkinci şişimdeki ilk ilmeğim de ters. Üçüncü modelimi yapıyorum. İlk 2 ilmeğimi yine yer değiştirerek sırasıyla düz ördüm. Ortaya bir ilmek düz örüyorum. Bu defa ilk ilmek önde, ikinci ilmek arkadan gelecek şekilde yer değiştirip ilmeklerimi örüyorum. Aradaki 2 ters ilmeğim ters. Dördüncü modelimdeyim. İlmeklerimi tekrar yer değiştirerek örüyorum. Ortaya bir ilmek düz ördüm. Tekrardan bu 2 ilmek. İlk ilmek önden gelecek şekilde, ikinci ilmek arkadan, ilk ilmek önden gelecek şekilde yer değiştirip ilmeklerimi ördüm ve son bir ilmeğim ters. İkinci modeli de tamamladık. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. 5 sıradan oluşan model 2 modeli tamamladık. Şimdi tekrardan 3. modeli yapacağız. 5 sıradan oluşan modeli 3. kez tekrar edeceğiz. Model bu şekilde her 5 sırada bir kendini tekrar edip gidecek. Zaten bakın ilk 2 modelde tamamlandıktan sonra model kendini iyice gösterdi. Ben bu patiğimi hanımlar toplamda 7 tane model yaptım. Bakın sayıyoruz. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. En son 7. modelin 5. sırasını yaptıktan sonra bilek ayrımına geçtim. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçün. Büyük ya da küçük yapmak isteyenler için söylüyorum. Ayağınıza ölçün. Ben 7 yaptım ama belki siz 6 yapacaksınız. Belki 8 model yapacaksınız. Bu tamamen ayak ölçünüze göre farklılık gösterebilir. Dediğim gibi ben 7 model yaptım ve benim ölçüme göre tam oldu. Şimdi hanımlar patiğimizin şu ön bölümünü, modelli tarafı tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, toplamda 7 tane modelimi yaptım ve geldim. Bu şekilde patiğimin ön bölümünü tamamladım. Şimdi bilek ayrımına geçeceğiz. Öncelikle ilk şişimdeyim. Hemen 7. modelimin en son 5. sırasını yapmıştım. Artık model kurulumu falan yapmıyorum. İlk şişimde son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın burada son bir ilmek kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımı yaptığımız yerde ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu, bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin şu arka bölümlerine geçtik hanımlar. Patiğimin şu bilek kenarlarına ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimden devam edeceğim. İlk 8 ilmeğim haroşa bilek kenarındaki. Bu 8 ilmeğimi düz örüyorum. 5, 6, 7, 8. Arka yüzde de yine bu 8 ilmek düz örülecek. Devamındaki ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz örmeye devam ediyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şimdi ön yüzde ilmekleri düz örüyoruz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimiz ters örülecek. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Tabandaki ilmeklerimi de düz ördüm. Tekrar ilk şişime geçtim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Yine buraya bilek ayrımına kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Son 8 ilmek haroşa burada, bilek kenarındaki bunları da yine düz öreceğim. Sizler haroşayı hem ön hem arka yüzde ters örgü örerek de elde edebilirsiniz. Bakın bilek ayrımına kadar ördüm, geri döneceğim. Patiğimizin arkası artık böyle yapılacak. Bilek ayrımına kadar örüp geri döneceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz örüyorum. 6, 7 ve 8. Bakın buraya bir diş haroşa düştü. Şimdi arka yüzde olduğum için devamındaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de ters olarak öreceğim.
Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu kadar. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar örüp geri dönüyoruz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü yapıyoruz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Bakın, bilek ayrımı yaptığımız yer burası. Burada da ilmeklerimi ters örüyorum. Son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bilek ayrımına geldim. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Yeniden ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. İlk 8 ilmeğim haroşa düzü örülüyor. Ön yüzde olduğumuz için diğer ilmeklerimizi de düz olarak öreceğiz. Bilek ayrımına kadar gideceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde ters öreceğiz. Patiğimizin arkası bu şekilde devam edip gidecek. Şöyle baktığımızda patiğimizin bilek kenarlarında birer diş haroşamız oluştu bile. Ben patiğimin arka bölümüne hanımlar toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Bu da benim elimin ölçülerine göre tam denk geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçerek yapabilirsiniz. Patiğinizi arkasını ördükten sonra bir deneyin, giyin ayağınıza. Şu arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız, kaç numara yapacak olursanız olun, patik ayağınıza tam olur. Şimdi ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım. Ardından topukta buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin şu arka bölümünü ördüm ve geldim. Burada 15 sıra haroşam oldu. Bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için 4 şişteki ilmeklerim tek şişte toplandı. Bakın şöyle dümdüz duruyor. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol kenara 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Kenardaki 8 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek topuk bölümünde, model bütünlüğü sağlansın diye. 8 ilmek haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak öreceğim. Şu 9. ilmeğim 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. de öndeki ikisini kesiyorum. Zaten sol kenara da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. de kesimimizi yaptık. Topuğumuz için ortaya bakıyorum hanımlar. Burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her sırada birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Kesimden sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bu şekilde ilmekleri örüyorum. Son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde sıra sonuna geldim. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmekte kesimimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte bakın öndeki ikisini kesiyorum. İkinci kesimi yaptım. Arada bu defa 6 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 ilmek örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu ortada kalan 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte topuğumuzu örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuk bölümünü ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimizde de 24 ilmeğimiz kaldı. Patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığ ile kesim yapacağım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini bir topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim.
tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemi bu şekilde yapılıyor hanımlar. Şöyle. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı hanımlar. Önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmek var. Üçünü bir topladım. Buraya 2 tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Böylece patiğimizi tamamladık. Şöyle tekrar zincir tekniğiyle düğümleyerek ucumuzu gizliyorum hanımlar. Patiğimiz hepi topu bu kadardı. Bakın topuğumuz şu. Gizli kesim topuk, tek taraflı bu şekilde. Hemen makine yamada giydireyim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Tek renk. Çok kolay, çok güzel bir model oldu. Hem çeyiz için uygun, hem günlük kullanım, hem hediyelik için. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hanımlar, modelimizin ayaktaki duruşu. Şöyle tabanımız, kenarları, topuğumuz. Yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.